Rüzgarın karşısında şapkalı, gözlüklü, ara sıra maskeli olduğuma bakmayın. Gerçekten inanılmaz bir sıcak var. Suratımıza bir sıcak hava üflüyor. Hani esinti olduğunda da rahatsız ediyor gerçekten. Buralara artık dokundurmayalım ya. Arsası olana bile ev yaptırmayalım yani. Türkiye'nin birçok cennet köşesinden bir tanesindeyiz. Betçe'deyiz. Betçe neresi diyeceksiniz şimdi. Betçe, Datça Yarımadası'nın batı ucu. Çok kullanılmayan bir isim. Ama Betçe'nin de çok önemli yerleri var. Onları biliyoruz aslında. Daha fazla onları biliyoruz ya da öyle diyeyim. Şu anda Palamutbükü'ndeyiz. Çok fazla anlatmayacağım size burayı. Çünkü içerisi yani Palamutbükü'nün böyle uzanan yolu tamamen nasıl söyleyeyim, araba ve insan yoğunluğuyla dolu. Böyle şapkalı, gözlüklü, daha rüzgarın karşısında şapkalı, gözlüklü, ara sıra maskeli olduğuma bakmayın. Gerçekten inanılmaz bir sıcak var. Hiçbir masraftan kaçmayıp işte Mendireğin ucuna, daha doğrusu marina gibi yapılan, daha doğrusu marina diyebiliriz. Hani balıkçı barınağı gibi herhalde tasarlanmış önceden, sonra marina haline getirilmiş. En azından çok güzel tekneler kalıyor. Çok rüzgar var. Burada sesim çekmiyordur eminim. Hava öylesine sıcak ki Temmuz ayında, Temmuz sıcağında Datça'da, hatta Datça'nın da biraz ilerisinde Palamutbükü'ndeyim. Bugün hava haddinden fazla sıcak. Çok nemli. Evet, esiyor ara sıra. Hatta böyle şapkamı uçuracak kadar esiyor. Ama bu esinti öyle bildiğimiz esintilerden değil. Sanki fön makinesiyle suratımıza bir sıcak hava üflüyor. Hani esinti olduğunda da rahatsız ediyor gerçekten. Değişik isimlerle normalleştiğimiz dönemde 1 Temmuz'dan itibaren biliyorsunuz yeniden benzer bir uygulama oldu. İşte o dönemlerden bir tanesinde böyle bir yerde Palamutbükü'nde fiyatlar aslına bakarsanız hiç de uygun değil. Bakın lahmacun 20 lira. Bütün dükkanlar anlaşmış gibi lahmacunu 20 liraya satıyorlar. Sanıyorum hani 2 lahmacunla doydum kalktım olmasın diye. Böyle bir uygulama var. Gerçi ülkenin her tarafında var. Uygun yemekler bulabileceğiniz ev yemekleri yapan birkaç yer var. Onlarda 20-25 liraya dolu dolu tabaklarla bir şeyler yiyebiliyorsunuz. Ama daha çok bu taraflarda oturmak isterseniz. Keza işin içine balık, deniz ürünleri falan girerse ya da kebap, hatta onun üzerine bir de alkol giriyorsa fiyatlar oldukça tepelerde. Konaklamadan da bahsedeceğim. Ama şimdi şu kalabalığı göreceksiniz. Bir de enteresan olan, normal bir zaten tatilci kalabalığı var. Bu arabaların tamamı dışarıdan gelme. Onun yanında da bugün Palamutbükü'nün pazarı. Hemen şurada küçük bir pazar kurulmuş. İçine oraya da adım atmak imkansız. Ama Palamutbükü nefis bir yer. Soğuk denizi. Boyna çağıran, bangır bangır bağıran Ağustos böcekleriyle müthiş bir yer. Biraz önce marinasından doğru geldik. Şimdi burası en boş yeri. İleride bir trafik ve insan yoğunluğu var. Ve hava çok sıcak. Öyle böyle değil. Keyifli sağlı sollu dükkanlar var Palamutbükü'nde. Zaten buranın müdavimleri, burayı sevenler çok fazlasıyla seviyor. Bilmeyenler için de ben size böyle yol boyu bir yürüyüş yaptırayım. Efendim buranın ismi neden Palamutbükü? Çünkü burada palamut uskumru
kolyoz bolmuş. Değil tabii ki. Şöyle, şu anda başladığımız bu marinanın, teknelerin bulunduğu yat limanının oradan başlayıp şimdi bu kıraç gözüken şuradaki tepelere, üstlerine, bu yol boyunca her yer palamut ağaçlarıyla doluymuş. Öylesine doluymuş ki oradan ağaçların üzerinden yürüyerek, bir de böyle gürültülü olmasa bu arabalar, hem kendi gürültüsü hem de garip garip müzikler çalıyorlar. Evet, işte buradan, bu marinadan oradaki çorak bölümlere kadar her yer palamut ağaçlarıyla doluymuş. Bu palamut ağaçları, hatta öylesine çok palamut ağacı varmış ki yere hiç basmadan palamutların üzerinden, palamut ağaçlarının üzerinden yürüyerek gidebiliyormuşsunuz oraya kadar. Sonra ne olmuş o palamut ağaçları? Göktaşı düşmüş, hepsi yok olmuş. Yine değil tabi. Göktaşı falan düşmemiş. Efendim, insanlar gelmiş. Demişler ki palamut çok para etmiyor. Biz bunları burada bir şeyler yapalım, para kazanalım. Ne yapalım? Badem ekelim, zeytin ekelim. Ve işte o güzelliği, o palamut ağaçlarının güzelliğini bu sıralı sahil boyunca dizili olan ağaçların yerine buradaki böyle oteller, pansiyonlar, marketler, bir takım restoranlar, birçoğu da restoran ve her şuradaki dükkanın, hemen her şuradaki dükkanın veya tesisin burada da bir bölümü var. Ha, çok keyifli olmuş mu? Evet. Ama artık öyle ağaçlı bir yer değil. Ama ismi kalmış. Kendi gitmiş palamutların isimleri kalmış burada. Açmazsa yeni klima alıp geleceğiz, koyacağız. Hemen sahil kısmında daha çok otellerin veya buradaki restoranların kullandığı plajlar var. Böyle numaralı vesaire, şezlonglu, şemsiyeli olanları daha çok müşterileri, o dükkanların müşterileri, yani para ödeyen kişiler kullanıyor. Veya günübirlik yine birçoğuna ücretini vererek kullanabiliyorsunuz. Belli yerlerinde havlunuzu serip girmenizde de bir sıkıntı yok. Ama şu araçların çirkinliği, bilmiyorum da işte hani hem güzel diyoruz her yere, hem de geldikten sonra biz de aynısını yaptık. Biz de aracımızı bir yere bıraktık. Aracımızla gelip ortalığı çirkinleştirip bizden bir dakika sonra gelenlere diyoruz ki niye geliyorlar ya, buraları kötü halde gösteriyorlar. Aslında gerçekten mahvediyoruz. Buralara böyle acımasız, sert önlemler almak lazım gibi geliyor. Sokmayacaksınız. Buradan bu güzellikleri yaşamak isteyenler yürüyerek gitsinler, gelsinler. Sadece burada oturanların, kendi evleri olanların girebileceği bir şey yapılmalı. Birkaç tane de tansiyon tesis, birkaç tane pansiyon, otel gibi tesisler var. Onlar da golf arabalarıyla, elektrikli araçlarla taşıyabilirler onu. Ve sağlı sollu her yer balık restoranı, kebapçı gibi yerlerle dolu. Tabii hemen altları yine plaj vesaire. Birçok dükkanın kafaları çok karışık, her şeyi satıyorlar. Kebap, balık, ızgara, lahmacun, havyar, işte karides falan gibi menüler var. Yalnız sabah gelirseniz bakın çok erken, 6.30 gibi şuradaki Umut fırını açılıyor ve börek, çörek, simit vesaire çok uygun fiyata hemen burada oturup deniz kıyısında yiyebiliyorsunuz. Keza biz sabah karşı geldik ve aynısını yaptığımız için böyle de bir tecrübemiz oldu. Palamutbükü çok keyifli bir bölge. Üç güzeller diye anılan koylar var burada. Onlar hangileri? Hemen söyleyelim. Yine batıdan başlarsak Palamutbükü, Ovabükü ve Hayitbükü. Şimdi beni seyretmektense Palamutbükü'nü seyrederek yürümeye devam edelim. Ben de arada anlatırsam anlatayım. Biraz da alttan müzik veririz ha. Bugünlerde buranın en büyük ihtiyacı su. Hemen şurada bir şok market var. Ve onun yanında yine şok marketin girdiği sokaktan yukarıya doğru çıkılırken bir A101 var ve dolaplarında soğuk su bulmanız neredeyse imkansız gibi bir şey. Bu küçük marketlerde de genelde soğuk su yok. Soğuk su yok derken gerçekten yok. Çünkü dolaplar
belli kapasiteyle çalışıyor. Haddinden fazla insan var. Ve tabii ki su da tükeniyor. İşte böyle her yer otel, pansiyon vesaireyle dolu. Ben buraya yıllar önce geldiğimde çok keyifli bir yerdi gerçekten. Şimdi keyifli ama tabii keyiften ne anladığımıza bağlı. Böyle bir köy evinin içinde gözleme tarzı bir şeyler yemiştik. Böyle kendi yaptıkları zeytin falan ikram etmişlerdi. Çok keyifliydi. Şimdi o evi bile bulmam imkansız sanıyorum. Çoktan bir pansiyona vesaire başka bir tesise dönüşmüştür. Yine önümde bir takım işte mevsime özel bir şeyler satan yine buranın sakinlerinden insanlar vardı. Onlar da kapının önünde işte gelir yapıyorlardı, gelir kazanıyorlardı. Onları da bulmak imkansız çünkü herkes turizmci tırnak arasında olmuş. Bilmiyorum ne derece sağlıklı. Evet, şimdi keyifli, daha sosyetik, daha elit. Aslına bakarsanız Palamutbükü buranın gerçekten en güzel yerlerinden bir tanesi. Ama biraz önce dediğim gibi o palamut ağaçları da kesilmeseydi ve bademlerle zeytinler dikilmeseydi belki çok daha güzel gözükecekti Palamutbükü. Bu dediğim gibi üç güzeller denilen 3 tane güzel koydan bahsediliyor her zaman burada. O işte Palamutbükü, Ovabükü ve Hayitbükü denilen koylar. Gerçekten nefis noktalar ama ben bunların arasında Palamutbükü'nün bu aşağısını da çok beğenmeme rağmen en çok hoşuma giden yer Ovabükü oldu. Ovabükü gerçekten harika bir nokta. Şimdi konaklama açısından bakarsak bence buraya gelirseniz Ovabükü'nde konaklamanız, eğer pansiyon, butik otel, gerçi herkes butik otel oldu artık da, o tarz bir yer istiyorsanız Ovabükü'nde konaklamanızı tavsiye edebilirim. Çünkü çok keyifli bir belde, gerçekten harika bir koyda. Nefis bir, eski görüntüsünü kaybetmeyen, en azından kaybetmemeye çalışan, sonrasında eminim yine yok olacaktır ki buralarda haddinden fazla nasibini alıyor. Büyüme denilen saçma sapan betonlaşmadan. Artık insanların şöyle güneye ineyim, bir sahil kasabasına yerleşeyim, Datça'ya yerleşeyim modundan sıyrılıp buraları serbest bırakıp gelecek nesillere bırakması gerçek anlamda en büyük dileğim. Birisinin buna son vermesi çok önemli gibi geliyor bana. Buraları artık dokundurmayalım ya. Arsası olana bile ev yaptırmayalım yani. O kadar şey mümkün ki gerçekten yaptırmayalım. Artık hiçbir şey olmasın buralarda. Ve şu haliyle, en azından şu haliyle kalsın. Palamutbükü'ne neden Palamutbükü dendiğini biraz önce anlattığım gibi, hani gelen yeni nesiller balıktan dolayı herhalde demesinler artık. Bu tip yerler inşallah korunabilir. 10-15 yıl sonra hiç umudum yok. Çünkü her geldiğinde daha saçma bir hale gelmiş oluyorlar. Ve buralara yerleşenler buraları çirkinleştirmeye, kendi evlerini güzelleştirip buraları çirkinleştirmeye devam ediyorlar. Bu öyle söylenmiş, asabiyetle söylenmiş, anarşist bir laf değil. Gerçek anlamda yazık ettiğimiz ve işte paramız var diye her yeri talan ettiğimiz ya da paramız olsun diye her yeri talan ettiğimiz saçma bir anlayışın ürünü. Bu kadar sosyal mesajlı bir videodan sonra. Şimdi de dediğim gibi konaklama için eğer bu bölgeye gelirseniz birbirine çok yakın olan bölgedeki bu koylardan Ovabükü'nde kalırsınız. Diğerlerine de muhtemelen araçla gelirsiniz bu bölgeye. Aracınızla gidebilirsiniz. Datça'ya da 27 kilometre uzaklıkta burası. Onun dışında kamp yapmak istiyorsanız hemen Palamutbükü'nden 1,5-2 kilometre sonra, 1 kilometre, 1,5 kilometre sonra Akçabükü denilen mevkide bir orman arazisinin içerisinde Akçabük Orman Kampı yer alıyor. Ben de bu defa çadırımla birlikte orada kalıyorum.
Gerçekten güzel bir nokta. İşletmenin zayıflıkları var. Onları ayrı detaylı bir şekilde yazı olarak yazacağım. Videoda çok bahsetmek istemiyorum. Ama mekan olarak videoda göstereceğim size Akçabükü'nün nasıl bir yer olduğunu. Plajı vesairesi de çok güzel. Bakın burası Akçabük. Kaldığım kamp yerinin plajı hemen. Akçabük Camping'in hemen şu orman arazisinin içinde de çadırlarınızı kuruyorsunuz. İşte burada Akçabük Camping yazıyor. Otoparkı var. Mutfak olanağı var. Kullanabiliyorsunuz. Buzdolaplarını ortak kullanımlı. Tuvaletler ve duş pek iç açıcı olmasa da ihtiyaç kısmını giderebiliyor. Onun dışında yemek pişirebileceğiniz mangal yerleri mevcut. Onları kendileri yapıyorlar. İşte siz ilgileniyorsunuz, kendi etlerinizi pişiriyorsunuz vesaire. Ne aldıysanız artık. Veya Palamutbükü'ne yakın yerlere, işte Ovabükü'ne gidip orada restoranlarda da yiyebilirsiniz. Keza tesisin içerisinde de restoranlar var. Burası park yerleri. Tesisin içerisinde de restoran var. Bir takım başka outlet yerler bulunuyor, mekanlar bulunuyor. Oralarda da bu ihtiyaçlarınızı giderebiliyorsunuz. Evet, burada Akçabük kampında böyle bir çadır alanı mevcut. Böyle ağaçların arasında. Gerçekten güzel çünkü çok büyük bir arazi. Yani sadece orada değil, şurada da kıl çadırlardan yapılma, daha doğrusu kıl, neydi diyorum ona, kıl yünlü çadırlar var. Onlar tesisin kendi işletmesi. Çok az bir fiyat farkıyla orada kalabiliyorsunuz. Burada da insanlar çadırlar kurmuş. Şöyle gittiğimizde de hemen benim çadırıma geliyoruz. Şu anda güneş olduğuna bakmayın. En stratejik yerde. Saat gündüz 2'ye kadar asla güneş yok ve nefis bir uyku çekebiliyorsunuz. Sonrası güneşte çok zor gerçekten. Her şeyi buraya soteledim. Bu şekilde güvenlik önlemlerimiz de var. Çadırımızın yanında. Ve işte bu da benim çadırım. Ta 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 tam.